Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere DT-No1 markasının yeni akıllı saati DT Ultra 3'ü inceleyeceğim. DT-No1 markası Çin menşeli en çok tercih edilen akıllı saat firmalarından biridir arkadaşlar. Daha öncesinde bir DT Watch X modelini incelemiştim. Ben gerçekten başarılı saatler çıkardığını söyleyebilirim. İster yuvarlak isterseniz de dikdörtgen şeklinde kasa tipiyle ve farklı çaplarda akıllı saatler üretiyorlar ve gerçekten de hem yazılım konusunda hem de işlemci konusunda çok başarılı akıllı saatler ürettiğini söyleyebilirim sizlere. Diğer ürünlerini de merak ediyorsanız açıklamalar kısmına sitenin linkini bıraktım. Buradan diğer ürünlere de göz gezdirebilirsiniz. Bu videoda inceleyeceğim Ultra 3 modeli ise markanın en premium modellerinden biri. Şimdi gelin bir saati kutusundan çıkaralım. Teknik özelliklerine, detaylarına bakalım. Ardından da ben size tüm yorumlarımı aktaracağım. Gördüğünüz gibi saatin kutusu bu şekilde. Ön tarafta zaten saatin direkt kendi logosunu görebiliyorsunuz. Alt kısmında bakın bazı vurguladıkları kısımlar var. AMOLED bir ekran olduğunu, artık büyük bir hafızalama yani depolama alanı olduğunda, Bluetooth kulaklık desteklediğini gösteriyor. Yani lokal olarak müzik de yükleyebiliyorsunuz bu saate. İsterseniz de fotoğraf albümlerinizi ve ses kayıtlarınızı da yapabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar Wear Pro uygulamasını da kullanıyor. Birazdan zaten size bunu detaylı bir şekilde göstereceğim. Gelin hemen hızlıca bir saate yakından bakalım. Şöyle detaylı bir bakın, kullanım kılavuzu geliyor. Burada tüm kurulum ve teknik detayları görebiliyorsunuz. Kutudan öncelikle bir tane silikon kordon, bir tane şarj aleti ve tabii ki de saatimizin kendisi geliyor. Bunun haricinde başka bir şey çıkmıyor. Hemen şöyle hızlıca saate de yakından bakalım. Öncelikle Ultra 2 modelinden ne farkı var derseniz, burada arkadaşlar ekranda ufak tefek tabii değişikliklere gidilmiş. Şu anda 2.04 inçlik AMOLED bir ekranla geliyor bu saat. 410'a 502 piksel çözünürlük konusunda bir tık daha arttırılmış bu saatin ve ekran kalitesinde daha üst bir premium seviyeye çıkıldığını söyleyebilirim. Koruyucu jelatini çıkardık. Gördüğünüz gibi bakın saatimizi bu şekilde görebilirsiniz. Kavisli bir ekran yapısı yok. Gördüğünüz gibi köşeleri olan bir ekran. Ultra modellerinde genellikle bu şekilde yapılıyor. Burada kavisli bir ekran daha hoş olabilirdi. Ama Ultra modellerinde genellikle bu şekilde bir tasarıma gittiğini söyleyebilirim. Yanında bakın zaten bir tane hızlı kısa yol butonu var. Buna farklı görevler atayabiliyorsunuz. Burada hoparlörleri görebiliyorsunuz. Yan tarafta zaten bir tane bakın tekerleğimiz var. Bunun zaten birçok farklı fonksiyonu var. Gene burada bakın bir hızlı geçmişteki uygulamaların olduğu fonksiyon tuşunu da görebiliyorsunuz. Ve yanında da bir tane de mikrofonu var. Hoparlör ve mikrofonu sayesinde bu saatle beraber görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Ayrıca video ve müzik de dinleyebiliyorsunuz. Bluetooth kulaklığa Bluetooth'la aktarma özelliğiyle beraber de isterseniz saatin kendi hafızasından bile müzik dinleyebiliyorsunuz. Bluetooth'un 5.3 versiyonuna geliyor. 4 GB depolama hafızası da bu saatte mevcut. Ayrıca dediğim gibi MP4 ve MP3 tüm müzikleri de videoları da destekleyebiliyor bu saat. Kordon takmak için de gördüğünüz gibi şu şekilde kaydırdığınızda gördüğünüz gibi çok rahatlıkla hızlıca kordonu takabiliyorsunuz. Saati çalıştırmadan önce muhakkak üzerindeki jelatinleri sökmeyi unutmayın. Yoksa size yanlış veriler de verebiliyor. Gördüğünüz gibi bakın alt kısmında bir jelatin vardı. Bunu da söktüm. Bu sensörler sayesinde nabız, kandaki oksijen seviyesi, tansiyon ve uyku takibi de yapabiliyorsunuz. Şarj aleti manyetik. Burada arkadaşlar şarj aletinin daha güçlü bir manyetiği olsa daha iyi olurdu. Burada muhakkak ki şöyle bakın, saati şarj aletinin üzerine konumlandırmanız gerekiyor. Ters olarak çevirdiğinizde ve yan tuttuğunuzda maalesef şarj aleti bu saati iyi bir şekilde tutmuyor. Ama dediğim gibi basit pratik bir şarj aleti de bu saate konumlandırmışlar. Şöyle hemen saati de çalıştıralım. Biliyorsunuz ki artık bu saatlere uygulama yüklenebiliyor. Yani kendi bir uygulama marketi var. Yapay zeka desteğiyle beraber çok daha güçlü ve fonksiyonlu bir saat yapılmış. Ayrıca saat hem Google Asistan hem de Siri Asistan desteği de mevcut. Saati çalıştıktan sonra sizlere bir de fonksiyonu göstereyim. Yandaki tekerleğe bastığınız zaten menü kısmına geçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gerçekten akıcı bir menüsü var. Bu arada arkadaşlar iki farklı çeşitli mesela ızgara görünümlü veya da liste görünümlü olarak kullanabiliyorsunuz. İşlemcisi sayesinde, yani güçlü işlemcisi sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sizlere sunabiliyor. Yandaki butona bastığınızda ise mesela şu anda bir antrenman modu buna atanmış. Gördüğünüz gibi bakın farklı tipte antrenman modlarında kullanabiliyorsunuz. Yani spor severlere de hitap eden bir saat olmuş. Bu saatte ufaktan şöyle bir değişiklik olmuş. Genellikle denetim masası ana ekran üzerindeki kartlarda bulunur. Denetim masasını yandaki butona atamışlar. Gördüğünüz gibi bakın buradan farklı tipteki mesela ayarları yapabiliyorsunuz. Yani hızlı ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bluetooth kulaklık modunu açıp kapatabilirsiniz. Sessiz mod alabilirsiniz. Aynı şekilde burada batarya seviyesini öğrenebiliyorsunuz. İsterseniz tabii ki de bu ayarları değiştirebiliyorsunuz. Sağ tarafa doğru kaydırdığımızda ise bakın burada hızlı kartlarımız var. Günlük aktivite kayıtlarımız, nabız, kandaki oksijen seviyesi, isterseniz de müziklerinizi, hem telefondaki müziklerinizi hem buradaki müziklerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Ve yapay zeka ile beraber de asistan desteği de mevcut. Yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımızda ise bildirimler kısmını, aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımızda ise bakın burada gerekli hızlı sekmeleri görebiliyorsunuz. Soldan sağa doğru kaydırdığımızda ise sık kullanılanlar menüsünü görebilirsiniz. İsterseniz de kadran tipini değiştirmek isterseniz birkaç saniye basılı tuttuğunuzda buradaki kayıtlı, isterseniz de uygulama üzerinden yüzlerce farklı tipte
kadran tipini seçebilirsiniz. Ana menüdeyken tekerleğin üzerine 2 defa bastığınızda ise arka planda çalışan uygulamaları kapatıp açabiliyorsunuz. İsterseniz bakın tekerlek kısmından da bakın yukarı aşağı yapabiliyorsunuz. Hemen burada bakın menümüzde neler var onları da sizlere göstermek istiyorum. Zaten antrenman modlarını sizlere söylemiştim. Kendi uygulama store var arkadaşlar. Kurulum yaptıktan sonra tabii ki de bunu göreceğiz. Burada kendi marketinden kendisine göre uygulamaları indirebiliyorsunuz. Ayarlarımız zaten bu kısımda. Türkçe bu saatte mevcut ama ufak tefek böyle çeviri hataları olduğunda ekleyeyim sizlere. Ses kaydedici, fotoğraf albümü, müziklerinizi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Videolarınız var. Dediğim gibi bakın bir video kütüphanesi sayesinde şu an mesela gördüğünüz gibi akıcı da bir video deneyimi sunuyor sizlere. Buradan da bakın tekerlekten de sesi artırıp azaltabiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi burada MP4 formatında video desteklediğini de görebilirsiniz. Müzik kısmında ise mesela kendi müziği varsa hemen onu da bakayım kendi müziği var mı şu anda içinde kayıtlı? Yok. Herhangi bir müzik yokmuş. İsterseniz bakın saat, isterseniz de kulaklık olacak şekilde burada müzik modlarını değiştirebiliyorsunuz. Kamera zaten burada telefonunuzun kamerasını yönetiyorsunuz. Ayrıca bu saatte bir el feneri özelliği de mevcut. Facebook, Twitter ve Instagram diyor. Bunlar zaten bu uygulamalardan gelen bildirimleri burada göreceksiniz. Yani direkt olarak bir Instagram uygulaması yok ama onların bildirimlerini tek tek burada görebiliyorsunuz. Rehberler kısmında ise telefonunuz üzerinden eklediğiniz kişileri burada görebiliyorsunuz. Ayrıca bakın oyun da var bu saatte. Eğer ki mesela sıkıldığınızda vakit geçirmek istiyorsanız burada içinde böyle basit oyunlar var. Mesela bakın şöyle yılan oyunu falan var. Yani böyle vakit geçirmelik gene güzel oyunlar olduğunu söyleyebilirim. Gene bakın arka plandaki uygulamalarınızı da buradan kapatabiliyorsunuz. Saatimizi kurmak için kutunun arkasındaki QR koddan uygulamayı indiriyoruz. Saatin kurulumunu yapmak için burada bakın cihaz ekle butonu var. Ardından arama ekleme diyerek cihazı şimdi bakın tarıyoruz. Smartwatch diye gördü zaten. Bağla diyoruz. Gördüğünüz gibi bakın hemen saate zaten bildirim geldi. İzinlerimizi veriyoruz. Eşleştir diyoruz. Evet senkronize ettik. Bitir dedik. İzin verdik. Bu bilgilerimizi de veriyoruz gerekli. Ayrıca bakın burada istediğiniz size farklı izinler de var. Bunu da muhakkak kendiniz istediğiniz yani keyfinize göre verebilirsiniz. Şimdi gelelim buradan neler yapabiliyoruz. Bakın zaten saat düzeninden cihaz durumunu görebiliyorsunuz. Saat arayüzünü istediğiniz gibi uygulamadan bakın farklı tipte hoşunuza giden herhangi bir kadran vardır. Mesela ben şu hoşuma gitti. Bunu indirmek istiyorum. Burada yükle diyoruz. Kısa bir sürede hemen saat üzerine zaten indirmesini yani yüklemesini yapıyor. Gördüğünüz gibi kadranı kurdu. Ardından devam edelim. Şöyle bakın gelen çağrı bildirimleri aktive edelim. Tabii ki de bildirimleri de aktive etseniz tabii ki de sizin için daha iyi olur. Ayrıca uygulama bildirimlerine de bakın buradan açıp kapatarak istediğiniz uygulamanın bildirimlerini görebileceksiniz artık saatinizde. İsterseniz bakın size hareket ve su içme hatırlatması yapabiliyor. Görüntülü aktar dediyse telefonunuz üzerinden mesela herhangi bir fotoğrafı ben burada aktaracağım. Şu fotoğrafımı seçtim. Aktar dedim. Saatin içerisine senkronize ediyorum. Şimdi bakın bunu fotoğraf albümünde direkt olarak bu fotoğrafı artık görebileceğim. Videoları da aynı şekilde böyle aktarabiliyorsunuz. Aktarım tamamlandı. Hemen şöyle bakın. Şuradan da görelim onu. Fotoğraf albümüne girdik. Bakın en sondaki benim yüklediğim fotoğrafı artık görüyorsunuz. Saat üzerinden de görebilirsiniz. Hava durumunu artık zaten saatin bağlantısını yaptıktan sonra görüyorsunuz. Gün gün burada saat bile hava durumunu görebiliyorsunuz. Uygulama marketine girdik şimdi. Tabii ki de hazır burada bir kurum yapmışken tekrardan şuna bir geri dönüş yapalım. Size onu da göstereyim. Bakın burada gördüğünüz gibi mesela bir haber kanalı, ChatGPT'nin uygulamasını indirebiliyorsunuz. Ayrıca bir market olarak mesela Google Maps var arkadaşlar. Google Maps'i indirip burada saati de görebiliyorsunuz. Merak ettim bunu bir görelim bakalım nasıl oluyormuş. Google Maps desteğinin saat üzerinde bir navigasyon olması da gerçekten çok başarılı olur. Yani bu da bize çok bayağı fazlasıyla yardımcı olabilecek bir uygulama. Merak ediyorum bakalım nasıl özellikleri olacak. Evet kurdu uygulamaya. Bakalım nereye düştü bu uygulama. Onu da bir bulalım. Evet şurada bakın Google Maps hemen buraya yüklendi. Gördüğünüz gibi evet yüklendi. Bakalım haritalar açacak mı merak ettim. Şu anda bakın sizlere göstermeye çalışıyorum. Konumumu görüyor saat. Yakınlaştırıp uzaklaştırmaya çalışıyorum ama şu anda henüz haritayı yüklemedi bana. Haritayı göstermiyor ama yemek yiyecek yerleri buldu mesela. Bak baklavacı falan buldu, çiğ köfteci buldu. Bu haritayı biraz kurcalarım. Eğer ki mesela bir harita görüntü falan alabilirsem geldi tam kapattım geldi bak. Biraz daha detaylı böyle gösterse bize iyi olurdu. Belki toparlar zamanla dediğim gibi ama uygulaması var yani güzel kullanışlı bir uygulaması olduğunu söyleyebilirim size. Gene farklı mesela işte haber uygulamaları falan da var. Gene saat üzerinden bir uygulama yüklenebilmesi bile artık biliyorsunuz ki bu saatlerin ne kadar daha ileri seviyeye çıkabildiğini burada görmüş oluyorsunuz. Telefondan devam edecek olursak bakın ekran uyandırmayı da burada aktive ettik. Kalp atış hızını da burada kendiniz saat ayarını ve
kaç dakika aralıklarla yapmasını istediğini de kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Yazılım güncellemesi varsa bunu da buradan kontrol edip güncellemelerini yapabilirsiniz. Sık görüşülenler kısmında ise bakın burada 2000 kişiyi saat üzerine aktarabiliyorsunuz. Bu da neredeyse zaten rehberinizin tamamını saat üzerine direkt ekleyebiliyorsunuz. Şimdi ben tüm rehberi mesela bu saat üzerine senkronize ettim. Artık beni arayan herkesi direkt olarak saat üzerinden de görebileceğim. Bu da benim için çok daha kullanışlı oluyor. Mesela çoğu saatte 8 kişi, 10 kişi, 20 kişi gibi oluyordu. Mesela kısıtlı bir limit oluyordu. Burada saatin tamamını rehber üzerine ekleyebilmesi gerçekten çok başarılı olmuş. Sağlık kısmından ise burada günlük olarak yaptığınız egzersizlerinizi görebiliyorsunuz. Uyku takiplerini görebiliyorsunuz. Hepsini burada zaten detaylı bir şekilde analizini görebilirsiniz. Egzersiz yapma kısmında ise bakın size uygulama burada bir egzersiz programlarıyla destekte bulunabiliyor. Bunları burada kullanabiliyorsunuz. Saatin üzerinden ise zaten tüm nabız ve kalori verilerinizi de takip edebilir, uygulamaya aktarabilirsiniz. Hemen gelin şöyle saati de bir koluma takacağım. Sizlere hem kolumda nasıl göründüğünü göstermek istiyorum hem de tabii ki de ne yapacağız? Sensör testlerini yapacağız. Saatin kasa yapısı büyük olduğu için tabii ki de biraz kadın kullanıcılara büyük hitap edebiliyor. Birazcık da erkek kullanıcılara hitap ettiğini söyleyebilirim. Burada DT-No1'in zaten farklı kadran yani boyutlarda saatleri de var. Eğer ki kadın kullanıcılar ya da daha ince bilekli kişiler için küçük saatleri de tercih edebiliyorsunuz. İlk testimizi yapalım. Nabız testiyle başlayalım. Bakalım nasıl bir veri var. Verilerde ne kadar sapma var. Şu anda mesela benim nabzım 76, 79 civarında. Bakalım saat bunu kaç ölçecek. Evet saatim şu anda 89, 90, 91 hatta yükseğe 94. Bakın neredeyse artık medikal cihazımdan saat birbirine yaklaşıyor. Yani burada çok ufak tefek farklar oluyor. Bu ölçmeyi bıraktı. Bunu tekrardan yenilemem gerekiyor ama az önce neredeyse birbirine yakın olmuştu. Ama her zaman diyorum zaten hiçbir saati medikal veriyle beraber yani medikal cihazla beraber kıyaslamayın arkadaşlar. Burada doğruluk oranına ben bakmak istedim. Yer yer mesela doğru sonuçlar verdi. Burada direkt duruyor yani sürekli olarak anlık ölçmeye devam etseydi burada direkt olarak birbirine eşleyebilirdi. Hemen kandaki oksijen seviyesine başlayalım. Bakalım bunu da bir ölçelim. Şu anda mesela benim kandaki oksijen seviyem 97 olarak gösteriyor. Evet şu anda bakın 97 ölçtü. Bu da 97 ölçtü. 95, 97 gidiyor ama kandaki oksijen seviyesinde bakın doğru ölçtüğünü sizlere söyleyebilirim. Saat üzerinden müzik kontrolü yapabildiğinizi zaten söylemiştim sizlere bakın. Basıyoruz buradan. Müziğimizi durdurdu. Tekrar bastık. Bakın çalmaya devam ediyor. İleri sarabiliyoruz. Tepkime hızları gerçekten çok iyi. Gördüğünüz gibi rahatlıkla telefonunuz üzerinden müziklerinizi de bu saat üzerinden yönetebiliyorsunuz. Saati 3 gündür kesintisiz kullandıktan sonra özellikle kasanın büyüklüğü sizi rahatsız ediyor mu diye merak ediyorsunuz. Açıkçası benim bileğim kalın olduğu için ve bu tür saatlere alışkın olduğum için beni hiç rahatsız etmeden 3 gün boyunca hem uyurken hem de günlük işlerimi yaparken rahatlıkla bu saati kullanabildim. Ekran konusunda ise gerçekten çok başarılı bir saat olmuş. Hem AMOLED hem de yüksek nit parlaklık seviyesi sayesinde gündüz en aydınlık havalarda hatta karanlıkta bile otomatik olarak rahatlıkla görebiliyorsunuz. Çünkü saatte bir otomatik parlaklık özelliği var. Always on display var. Yani premium bir akıllı saatte olması gereken ekran özelliklerinin hepsi bu saatte mevcut. Gece gündüz taktık dedik. Tabii ki de ne oluyor arkadaşlar? Bu saatin bir uyku takibi özelliği var. Antrenman takibi, nabız, kandaki oksijen seviye takibi özelliği. Uyku takibinden başlayacak olursam gece yattığım uykuları rahatlıkla saat algılayabiliyor. Uyuduğum saatten uyandığım saati hatta bunun içerisinde işte REM uykusu, hafif uyku, derin uyku gibi bunları bölümlendirebiliyor. Fakat saat gündüz uykularını algılayamıyor. Bunun haricinde diğer medikal verileri de uygulama üzerinden belirleyeceğiniz dakikalar arasında saatini takip etmesini ve bunu uygulama üzerinde size göstermesini sağlayabiliyor. Saatin güçlü işlemcisi ve yüksek depolama hafızası sayesinde sizlere zaten kutu açılımında gösterdiğim uygulamaları sonradan kurduğum ve daha rahatlıkla kullandığımı söyleyebilirim. Saate sonradan bir Google Maps ve ChatGPT uygulamalarını indirdim ve ikisini de çok başarılı bir şekilde kullanabildim. Gerçekten bu konuda ben yapay zeka bir uygulamasının saat üzerinden kullanabilmesi hem de direkt olarak tam da bir yani saatinde direkt bir harita uygulamasının olabilmesi fazlasıyla beni kullanışlı hale getirdi. Akıllı saatleri telefonlarla yarışabilecek konuma getirebilmeleri artık biliyorsunuz ki piyasada çok daha farklı boyutlara çekebiliyor sizi. Bir akıllı saatte neler yapabilirim diyorsunuz. İşte arkadaşlar sizlere Ultra 3'te bakın uygulama yükleyebildik. Uygulamalarımızı rahatlıkla kullanabildik. Bu saat spor severlerin de ilgisini çekebilecek bir akıllı saat. Ben de antrenmanımı yaparken bu saati takarak kesintisiz bir şekilde antrenmanımı takip ettim. Ter ve toza karşı dayanıklılık sertifikası sayesinde sporda bile rahatlıkla kullanabildim. Birçok farklı antrenman modu sayesinde siz de ilginizi çekebilecek veyahut da sizin kullandığınız antrenman modunu rahatlıkla bu saat üzerinden bulabilirsiniz. Ayrıca yaptığınız tüm antrenman verilerini de
telefon üzerinden uygulama sayesinde takip edebilirsiniz. Saatin dahili mikrofonu ve hoparlörü sayesinde zaten arama yapabildiğinizi söylemiştim sizlere. Gürültü engelleyici mikrofonlar ile gerçekten kaliteli görüşmeler yapmanızı sağlayabiliyor. Ayrıca tüm rehberinizin saate aktarılması gerçekten bu konuda çok başarılı olmuş. Birçok farklı akıllı saatte biliyorsunuz ki maksimum 8 kişi, 10 kişi, 20 kişi gibi destekleyebiliyor. Burada tüm rehberinizi direkt olarak uygulama üzerinden saate aktarabiliyorsunuz. Saati taktığımdan beri tüm görüşmelerimi saat üzerinden yapmaya çalıştım ve bu konuda gerçekten karşı taraftan herhangi bir problem yaşamadım. Çok fazla gürültülü ortam olmadığı sürece karşıdaki kişiyle rahatlıkla iletişimimi kurabildim. Şimdi de bu ses testini sessiz bir ortamda yapıyorum. Gördüğünüz gibi saat üzerinden sessiz bir ortamda test yaptığınızda mikrofon performansı bu şekilde. Şimdi de sesimi gürültülü bir ortamdan alıyorum. Gördüğünüz gibi gürültülü ortamda saatin mikrofon performansı da bu şekilde. Tabii ki de tüm bunları yaptık ama biz bu saati kaç gün kullanabileceğiz? Yani batarya ömrü ne kadar diyorsunuz? Kutudan çıkardığında ben saati %100'e şarj ettim ve ardından kullanmaya başladım. Sadece Always On Display kapalıydı ama onun haricindeki tüm fonksiyonlarını aktif bir şekilde kullandım ve 48 saat hatta 49. saatte artık saatimin şarjı %21'e inmişti. Yani ortalama olarak 48 saatlik bir batarya ömrü olduğunu bu saatte belirtmem gerekiyor. Artık ikinci günün sonunda saatinizi şarj etmeniz gerekiyor. Fonksiyonlarına göre de 48 saatlik batarya ömrü bence gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Görüşme yapabilen akıllı saatlerdeki en sevmediğim özellik ise arkadaşlar biliyorsunuz ki medya sesleri otomatik olarak hep saatte veriliyor. Yani telefonunuz saati bir hoparlör olarak algıladığı için sosyal medyada geziniyorsunuz, herhangi bir video izliyorsunuz maalesef ki tüm sesi saat üzerinden veriyordu. Ben bundan hoşlanmıyordum çünkü ben bunu telefondan dinlemek istiyordum. Burada arkadaşlar bu saatin en güzel özelliği ise medya seslerini saat üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Yani İsterseniz saate vermesin, telefondan dinlesin şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Yok işte bu hoparlörden o hoparlöre geç, Bluetooth üzerinden aktarma yap vesaire bu işlerden sizi kurtarıyor. Saat sadece hoparlörü görüşmeler kısmında veya kendi dahili hafızasına yüklediğiniz bir müzik varsa onu dinlemede kullanıyorsunuz. Ki onun için de uğraşmayın, zaten Bluetooth kulaklık desteği var. Direkt Bluetooth kulaklığınızı aktarın. Otomatik olarak telefonunuzu dışlayarak saat üzerinden de müziğinizi dinleyebilirsiniz. Genel bir değerlendirme alacak olsak bu saat gerçekten fiyatına göre fazlasıyla özellikleri olan ve gerçekten de fiyatını hak eden bir saat olduğunu düşünüyorum. Siz de bu saati satın almak isterseniz aşağı açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Kendi web sitelerinden üye olduğunuz zaman da ilk seferde indirimli bir şekilde bu saati satın alabiliyorsunuz. Üye olduğunuzda bence bu fırsatı da kaçırmadan bu saati almanızı öneririm. Bu videonun sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.